Satranç sıkıcı bir oyundur, bunu biliyoruz. Saatlerce bir masanın başında oturan iki kişi. Yavaş yavaş hareket eden figürler, fısıltılar ve saat tıkırtıları. Ama 1972 yılında tüm dünya işte bu sessizliğe kulak kesilmişti. Televizyonlarının başında milyonlarca insan bir satranç maçını canlı izledi. Sanki bir Şampiyonlar Ligi finalini izler gibi ekrana kilitlendiler. Gazeteler birinci sayfadan yazdı. Soğuk Savaş'ın en soğuk günleriydi ama tanklar ve füzeler bir kenara itilmişti. İki sistem, iki ideoloji, iki zıt dünya görüşü. İzlanda'nın sisler arasındaki başkenti Reykjavik'te bir satranç masasında karşı karşıyaydı. Vietnam görüşmelerinin tam ortasında Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Amerika'yı temsil eden satranç oyuncusunu bizzat aradı. Koca bir ülkenin itibarını o genç adamın sırtına yükledi ve kazanmak zorundasın dedi. O satranç masasının bir ucunda Sovyetlerin kusursuz sporcusu Boris Spassky vardı. Diğer yanındaysa Brooklyn'in arka sokaklarında tek başına büyümüş, huysuz, yalnız ve asla kontrol edilemeyen bir adam. Bobby Fischer. Meşhur Rocky 4 serisinin 4. filmini hatırlıyor musunuz? Amerikalı boksörün Sovyet devi Ivan Drago'ya karşı ringe çıktığı o sahneleri. O film 1985'te çekildi. Ama hikayenin neredeyse birebir gerçeği çoktan İzlanda'da yaşanmıştı. Gerçek dünya Hollywood'dan 10 yıl önce bu kapışmaya şahit olmuştu. Ama bu iki olayın arasında çok kritik bir fark vardı. Rocky, herkesin onayladığı bir Amerikan kahramanıydı. Bobby Fischer ise sadece Amerika'nın Soğuk Savaş'ta kullanmak istediği bir silah. Silahlar hedefe vurduktan sonra ne olur? Yeter ki işe yarasın. Silahlara ne olduğunu hiç kimse umursamaz. Zaten kimse Bobby Fischer'a bu savaşın bir parçası olmak istiyor musun diye sormamıştı. Amerika'nın belki de en büyük zaferlerinden birini kazanan bu adam birkaç yıl sonra Amerika'nın en çok aradığı kaçaklardan biri haline gelecekti. Ama bunu henüz kimse bilmiyordu. Peki kimdi bu adam ve Soğuk Savaş'ın tam ortasında nasıl sürüklendi? Bobby Fischer'ı anlamak için önce şunu bilmemiz lazım. O hayatta sıfırdan değil, sıfırın altından başladı. 1949 yılına gidelim şimdi. Brooklyn'deki sıradan bir apartman dairesini hayal edin. Caddelerde 2. Dünya Savaşı'nın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan dünyanın itiş kakışı var. Uğultulu ve gürültülü. İçeride ise 6 yaşında bir çocuk ve önünde sadece 64 kare. Babası ortalarda yoktu. Annesi Regina ise sürekli çalışmak zorunda olan, ideolojik olarak sakıncalı bulunan ve FBI tarafından gözlem altında tutulan yapayalnız bir kadındı. Hakkında tutulan dosya neredeyse 1000 sayfaya ulaşmıştı ve Sovyet ajanı olduğundan şüpheleniliyordu. Gençliğinde Moskova'da bulunmuş, orada tıp okumuş ve doktor olmuştu. Ama Amerika'da hemşirelik, kaynak işçiliği, öğretmenlik ve telgraf operatörlüğü gibi çok farklı işlerde çalıştı. Ama Bobby'nin çocukluğunda ev dediği şey düzensizlikten ve annesinin evde olmadığı gecelerden ibaretti. Ve ablası bir gün eve ucuz bir satranç takımıyla geldiğinde Bobby de kendisine sığınabilecek güvenli bir liman buldu. 64 karelik o tahta Bobby'nin kontrol edebildiği tek evrendi. Kuralları netti bu dünyanın. Babasızlık yoktu burada. Yalnızlık ve yoksulluk yoktu. Sadece hamleler vardı. Ama bu küçük yaşında ondan gizlenen büyük bir sır vardı. Resmi kayıtlara göre babası Gerhard Fischer'dı. Ama bu adam Amerika'ya hiç ayak basmamıştı. Biyolojik babası Paul Nemenyi isminde Yahudi bir Macar matematikçi ve fizikçiydi. O da çocuk yaşında dahi olduğu anlaşılan bir adamdı ve 17'sinde ülkesindeki matematik yarışmasını kazanmıştı. Regina ile kısa bir ilişki yaşamışlar, sonra da yollarını ayırmışlardı. Ve Nemenyi bir oğlu olduğunu öğrendiğinde uzakta tutmadı kendisini ama yakında olmadı. Bobby'nin eğitim masraflarını karşıladı. Zaman zaman birlikte yemeğe çıktılar. Bir baba gibi davranmaya çalıştı ama Bobby onun kim olduğunu bilmiyordu. 1952 yılında da Nemenyi öldü. Bobby 9 yaşındaydı ve ancak o zaman söylediler. Babasının kim olduğunu ve artık bir babasının olmadığını aynı anda öğrendi. Ablasından ve satranç tahtasından başka hiçbir şey yoktu dünyasında. Bu saplantı artık annesini endişelendirmeye başlamıştı. Onu bir psikiyatriste götürdü. Fakat doktor sakin bir tavırla şunu söyledi. Merak etmeyin, daha kötü takıntıları da olabilirdi. Aslında satranç tek takıntısı olmayacaktı ama bunun için biraz daha büyümesi gerekecekti. Yıllar ilerledikçe Bobby için satranç sadece bir oyun olmaktan çıktı. Yemek yerken tahtayı yanına alıyordu. Uyumadan önce varyasyonları kafasında çalıştırıyordu. Bir satranç dergisini eline aldığında sayfalara bakıyor gibi görünürdü. Ama aslında her oyunu saniyeler içinde zihninde oynuyordu. Başlangıçta gerçek dünyadan kaçmak için sığındığı o 64 kare
artık onun tek gerçek dünyasıydı. Ve 15 yaşına geldiğinde bu saplantı ilk başarıyı getirdi. Amerika satranç şampiyonu oldu. Ve aynı zamanda uluslararası usta unvanını aldı. Ama bu sıradan bir unvan değildi. Amerika şampiyonu olmak, dünya şampiyonluğuna uzanan yolun ilk basamağıydı. Ve dünya şampiyonluğu demek, Sovyetlerle yüzleşmek demekti. Çünkü o yıllarda satranç dünyası tamamen Sovyetlerin elindeydi. Kremlin'in tam desteği arkalarındaydı. Fakat Amerika'nın da artık bu sisteme verecek bir cevabı vardı. Brooklyn'den çıkma, huysuz, yalnız ve kontrol edilemeyen bu çocuk. Ama Bobby'nin bundan haberi yoktu. Onun tek bir hedefi vardı: kazanmak. İdeolojisi yoktu, politik hesapları yoktu. Sadece tahta vardı ve taşlar. Ama kendi devleti onun duygularını umursamıyordu. Sadece şampiyonluk unvanını Sovyetlerin elinden almasını istiyorlardı. Bobby bir yıl sonra Moskova'ya davet edildi. Cebinde satranç takımı ve gözlerinde o sarsılmaz özgüveni vardı ve sadece 16 yaşındaydı. Sovyetler onu batılı bir çocuk dahi olarak ağırlamak ve propaganda malzemesi devşirmek istiyordu. Bobby'nin ise başka bir planı vardı. Dönemin dünya şampiyonu Botvinning'e karşı oynamak istedi. Hemen şimdi. Tabii ki reddedildi. Ama gözlemledi. Birkaç maç yaptı ve turnuva salonlarında oturdu, not aldı. Ve gördüğü şey onu çok rahatsız etti. Sovyet oyuncular kendi aralarındaki maçları hızlıca berabere bitirip enerji biriktiriyor, batılı rakiplerine karşıysa tüm güçleriyle saldırıyorlardı. Sanki satrançta değil savaştaydılar. Onlardan nefret ediyorum dedi döndüğünde. Hepsi hile yapıyor. Kimse dinlemedi onu. Çünkü sadece 16 yaşında sinirli bir Amerikalı çocuktu. Peki bir devlet tahta üzerindeki taşların nasıl hareket edeceğiyle neden bu kadar yakından ilgileniyordu? Çünkü Sovyetler için satranç sadece bir spor dalı değildi. Bir Sovyet oyuncunun Amerikalı bir sporcuyu yenmesi de sadece bir galibiyet değildi. Sovyet sporcular neredeyse Kızıl Ordu generalleri kadar değerliydi. Dolgun maaşları vardı. Evlerini ve arabalarını devlet vermişti. Uluslararası turnuvalarda korumaları vardı. 1948'den beri dünya şampiyonluğu koltuğu hiç boşalmamıştı. Hep bir Sovyet vardı o koltukta. Peki Amerika'nın bugüne kadar buna bir cevabı olmuş muydu? Hiç olmamıştı. Amerikalılar için satranç parklarda emeklilerin oynadığı bir hobiydi. Devlet desteği yoktu. Organize bir sistem yoktu. Her Amerikalı oyuncu kendi başınaydı. Kendi parasıyla, kendi imkanlarıyla ve kendi azmiyle tek başına. Tıpkı Bobby gibi. Ama sonraki yıllarda Bobby'nin Moskova'da biriktirdiği bu öfke bir silaha dönüştü. Birbiri ardına uluslararası turnuvalara katılmaya başladı ve rakipleri çok geçmeden bir şey fark etti. Bu adam kazanmak için değil, rakibini yok etmek için oynuyordu. Huysuzluğu da galibiyetleri kadar ünlendi. Işıktan rahatsız oldu, masadan kalktı. Kamera sesi dikkatini dağıttı, salonu terk etti. Ödül parasını az buldu, anlaşmayı iptal etti. Ama kimse onu devre dışı bırakamıyordu. Çünkü oynamaya başladığında seyirciler nefeslerini tutuyordu. 1962'de Curaçao'daki adaylar turnuvasında büyük bir çıkış yaptı. Oyunu değil, söylemleri manşetlere çıkacaktı bu kez. Moskova'da gördüklerini resmen burada dünyaya ilan etti. Sovyet oyuncuların organize hareket ettiğini, kendi aralarındaki maçları berabere bitirdiklerini ama batılı rakiplerine karşı tüm güçleriyle saldırdıklarını anlattı. Turnuvalarda Sovyet devletine karşı oynadıklarını, rakiplerinin sporcular değil, kocaman bir devlet olduğunu söyledi. Satranç dünyası güldü buna. Kaybetmenin bahanelerini arıyor dediler. Bobby sustu. Turnuvaları bıraktı ve ortadan kayboldu. Aradan tam 8 yıl geçti. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Pasadena'da bir kilise cemaatine girdiği söyleniyordu. Otellerde tek başına yaşıyordu. Satranç dünyası onsuz da dönmeye devam etti. Hayat akıp gitti. Sonra 1970 yılında hiçbir açıklama yapmadan Bobby Fischer masaya yeniden oturdu. Ve 8 yıl boyunca kafasında biriktirdiklerini tahtaya akıttı. Satranç dünyasının ne olduğunu tam olarak anlaması birkaç ay sürecekti. 1970-71 sezonunda arka arkaya 20 galibiyet aldı Fischer. Satranç tarihinde görülmemiş bir seriydi bu. Taymanov'u 6-0 yendi. Bert Larsen'i 6-0. Petrosyan'ı ezdi geçti. Bunlar sıradan isimler değildi. Taymanov ve Petrosyan dünyanın en iyi Sovyet büyük ustalarıydı. Larsen ise Batı'nın gururu olarak kabul ediliyordu. Fischer hepsini aynı soğukkanlılıkla devirdi. Ve Moskova'da panik başladı. Sovyet Satranç Federasyonu acil toplantılar yaptı. Bobby'nin zayıf noktasını aradılar. Bu başarının bir açıklaması olmalıydı. Ama yoktu. Bulamadılar. Çünkü gerçek çok daha rahatsız ediciydi. Onlarca yıl sonsuz devlet kaynağı
ve yüzlerce büyük usta ile inşa ettikleri o kusursuz makineyi Brooklyn'den çıkma, sistemsiz, tek başına bir adam parça parça ediyordu. Sovyetlerin elinde artık tek bir koz kalmıştı. Dünya şampiyonu Boris Spassky. Bir yanda devletin tüm ağırlığı, bir sürü analist ve onlarca yıllık Sovyet satranç mirası. Diğer yanda 8 yıl sessizliğin ardından dönen, kontrol edilemez tek başına bir adam. Dünyanın gözünü diktiği bu büyük karşılaşma İzlanda'da olacaktı. Reykjavik, Temmuz 1972. İzlanda'nın sisler içindeki başkenti Oyas dünyanın merkeziydi neredeyse. Küçük, sakin, ücra bir şehirdi burası ve nüfusu 100.000 bile değildi. Ama dünyanın dört bir yanından gazeteciler ve diplomatlar buraya akın etti. Şampiyonlar Ligi finali izler gibi ekrana yapışmıştı dünya. Ve Soğuk Savaş'ın ortasında oynanacak olan şey bir satranç maçının çok ötesine geçmişti. Ortalıkta herhangi bir füze yoktu ama yaşananların gerginliği Küba füze krizini hatırlatıyordu. Spassky çoktan gelmişti. Hazırdı, sakindi ve odaklanmıştı. Fischer ise ortalıklarda yoktu. Günler geçti. Hiçbir haber yoktu ondan. Organizatörler bekledi. Basın bekledi. Spassky bekledi. Dünya bekledi. Fischer ise New York'ta bir arkadaşının Long Island'daki evine kapanmış, oynamayı reddediyordu. Para ödülü yeterli değildi ona göre. Koşullar uygun değildi. Tüm dünyanın gözü üzerindeydi ve kameralar onu rahatsız ediyordu. Gerekçeler birbirini takip ediyordu. Sovyet tarafı bu fırsatı kaçırmadı tabii. Amerikalının korkup kaçtığını söylüyorlardı her yerde. Bobby korkmuyordu ama kontrolden de çıkmıştı. Uluslararası Satranç Federasyonu son ultimatomunu verdi. Bir son tarih belirledi ve eğer o tarihe kadar İzlanda'da olmazsa diskalifiye edileceğini söyledi. O noktada Bobby'nin kaldığı evin telefonları çalmaya başladı. Arayan Kissinger'dı. Amerikan Dışişleri Bakanı. Vietnam müzakereleri masasındaydı. Orta Doğu karmakarışıktı. Dünyanın en meşgul diplomatıydı ve bir satranç oyuncusunu bizzat arıyordu. Çünkü söz konusu olan Amerika'nın prestijiydi. Git dedi, oyna ve kazan. Fischer gitmeyi kabul etti. Ama havalimanında bir fotoğrafçı onu fark etti. Bobby ne yaptı? Terminal boyunca koştu. Dışarıda bekleyen limuzine atlayıp ortadan kayboldu. 3 gün sonra geri geldi. Bu sefer uçağa bindi. Reykjavik'e ayak bastığında kalabalık onu bir kral gibi karşılamak istedi. Fischer ise kimseye bakmadı ve kalabalığın içinden geçerek doğruca arabaya atladı. Nihayet ilk oyun başladı ama Fischer tam bir felaket yaşadı. Dengeli bir pozisyonda anlaşılmaz bir hamle yaptı. Bir piyon aldı, fili mahsur bıraktı. Sıradan bir amatörün yapmayacağı bir hataydı bu. Seyirciler gözlerine inanamadı. Yorumcular ne diyeceğini bilemedi. Evet, televizyonlarda maçı yorumlayan uzmanlar konuk alınıyor ve canlı yayında veriliyordu maç. Ama en çok şaşıran, ilk oyunu kazanan Spassky'ydi herhalde. Fischer bu hamleyi neden yapmıştı? İkinci oyun daha da kötü başladı. Fischer, kameralar hala içeride diye salona gelmedi. Hakem bekledi. En sonunda bu kapris'i hoş karşılamayacağını belirterek oyun saatini başlattı. Ve süre doldu. İkinci oyunu da hiçbir taşı yerinden oynatamadan kaybetti Bobby. Skor Sovyetlerin lehine 2-0'dı. Maçın hakemi kuralları uygulamış olmasına rağmen çok üzgündü onu hükmen yenik saydığı için. Çünkü herkes Fischer'ın bir daha dönmeyeceğini ve kariyerinin biteceğini düşünüyordu. Ama döndü. Üçüncü oyun için tek bir şartı vardı. Kapalı bir odada oynayacaklardı. Organizatörler bunu kabul etmek zorunda değildi. Ama Spassky tamam dedi. Ve maçın oynandığı aynı binadaki küçük pimpon odası her şeyin değiştiği yer oldu. Fischer daha önce hiç kullanmadığı bir açılış denedi. Spassky'nin tüm ezberleri bozuldu. Riskliydi, tehlikeliydi ve kazanması kadar kaybetmesi de muhtemeldi. Ama Fischer oyunu öylesine mükemmel bitirdi ki Spassky ayağa kalkıp rakibini alkışladı. Kameraların ve tüm dünyanın gözü önünde. İşte bu andan itibaren tüm denge değişti. Sovyet heyeti, özellikle de Spassky birden paranoyaya kapıldı. CIA işin içine mi girmişti? Sandalyenin içinde elektronik bir cihaz vardı. Işıklar kasıtlı olarak ayarlanmıştı. Ortama radyasyon yayılıyordu. Spassky resmi şikayette bulundu. Sandalyeyi söküp incelediler. Işıkları analiz ettiler. Peki ne buldular? 2 ölü sinek. Başka hiçbir şey yoktu. Sovyetlerin tüm imkanlarıyla yetiştirdiği o devasa makine, Brooklyn'li bir çocuğun kaosu karşısında felç olmuştu. 6. oyun bugün hala yüzyılın oyunu olarak anılıyor. Fischer yine alışılmadık bir açılışla Spassky'nin tüm hazırlığını çöpe attı. Adım adım köşeye sıkıştırdı onu. Öyle bir ahenkle kazandı ki
Spassky yine onu ayakta alkışladı. Skor giderek açılıyordu. Kapanacak gibi de değildi. 21. oyunun sabahı Spassky analiz salonuna girdi. Pozisyonlara uzun uzun baktı. Sonra kalktı. Fischer'ın odasına gitti ve rakibinin elini sıktı. Yeni dünya şampiyonu dedi. Adı Robert James Fischer. Ve Fischer odasına kapandı. Dışarıda Amerika çıldırıyordu. Tebrik mesajları, manşetler, kutlamalar. Soğuk Savaş'ın satranç tahtasındaki savaşı bitmişti nihayet. Yeni silah yani Bobby işe yaramıştı. Ama o odada tek başına oturan o adam için bir zafer değildi bu. Hayatının tek hedefine ulaşmıştı. Ve şimdi ilk kez gidecek hiçbir yeri yoktu. Sabah uyandığında her şey bambaşkaydı. Fischer bunu bizzat anlattı. Şampiyonluğun ertesi sabahı gözlerini açtığında içinde tuhaf bir boşluk hissetti. Sanki içinden bir şeyler sökülüp alınmıştı. Brooklyn'deki o rutubetli apartman dairesinden bu yana hayatının tek hedefi buydu. Dünya şampiyonu olmak. Şimdi 29 yaşındaydı ve dünyanın en iyisiydi. Ama hayatının geri kalanında ne için yaşayacağını bilmiyordu. Dostoyevski'nin meşhur sözü geliyor bu noktada aklıma. Açıkçası benim dünyaya bakışım da bu şekilde. Hayatta bir amacı ve o amaca ulaşmak için çabası olmayan hiçbir insan yaşayamaz diyor üstad. Bobby Fischer amacına ulaşmıştı. Ve işte tam da bu yüzden kaybolmaya başladı. İlk günlerde birkaç röportaj verdi. Kendisi için yapılan kutlamalara katıldı. Gazeteciler nasıl hissediyorsun diye sorduğunda iyi dedi. Ve her seferinde daha fazla satranç oynamak istediğini söyledi. Kameralara kısaca gülümsedi. Ama o gülümsemenin arkasında ne olduğunu kimse göremiyordu. Dünyaca ünlü olmak, mahremiyetine düşkün bir adam için bir ödül değil, bir cezaydı. Her yerde tanınıyordu artık. Peşinden koşan fotoğrafçılar, kapısını çalan gazeteciler, mektuplar, davetler hepsini birer birer reddetti. Adresini değiştirdi. Telefon numarasını dostlarına bile vermez oldu. Kamuoyunun gözünden yavaş yavaş silindi. Ve sonra Karpov meselesi geldi. 1975 yılıydı. Fischer'ın şampiyonluğunu savunması gerekiyordu. Rakibi ise genç ve soğukkanlı Sovyet büyük ustası Anatoly Karpov'du. Federasyon koşulları belirledi. Fischer yine kabul etmedi. Yeni kurallar talep etti federasyondan. Beraberliklerin sayılmamasını istedi. Maç sürelerine müdahale etti. Sonunda federasyon yeter dedi ve çizgiyi çizdi. Fischer maça çıkmadı. Karpov tek bir hamle bile yapmadan dünya şampiyonu oldu. Fischer'ı yakından tanıyan herkes büyük bir şaşkınlık içindeydi. Neden? Neden o kadar savaştıktan, o kadar yıl vaktini o 64 kareye hükmetmek için harcadıktan sonra şimdi ünvanını savunmaktan kaçıyordu? Cevap acı ama çok netti aslında. Kaybetmekten korkuyordu. Karpov genç, güçlü ve hazırlıklıydı. Fischer ise 3 yıldır tek bir maç bile oynamamıştı. Ve Bobby Fischer için kaybetmek sadece bir skor değildi. Kaybetmek, inşa ettiği benliğinin çökmesi demekti. Kazanmak için yaşayan biri kaybetme ihtimaliyle nasıl yüzleşir? O maça hiç çıkmayarak. Şampiyonluğu Sovyetlere bıraktı. Ve bununla birlikte satrancı da. Sonraki yıllar kayıp yıllardı. Pasadena'da bir tarikata dahil oldu. Dünyanın sonunun geldiğine inandı. Kıyamet hazırlıklarına katıldı. Kehanetler gerçekleşmeyince de kiliseyi terk etti. Ama içindeki karanlık hızla büyümeye devam etti. Radyo dalgalarıyla takip edildiğine inandı. Pencerelerine alüminyum folyo kapladı. Telefonlarının dinlendiğini düşünüyordu. Yahudi kökenli olmasına rağmen antisemitik düşüncelere kapıldı. Çevresinde kalan az sayıda insandan da uzaklaştı. Ama şunu da hatırlayalım. Bobby Fischer, devletin insanları gözetlediği bir atmosferde büyüdü. Annesi gerçekten de takip ediliyordu. FBI dosyası 1000 sayfaydı. Paranoya, belki de çocukluğunda öğrendiği bu tek gerçekten beslendi. Ama sonra beklenmedik bir şey oldu. 1992 yılıydı ve Bobby Fischer 19 yıldır satranç oynamamıştı. Zita Rajanya adında genç bir Macar satranç oyuncusu onu buldu. Mektuplar yazdı, ısrar etti, vazgeçmedi. Ve o mektuplar yıllardır kendi dünyasına kapanmış Bobby'nin içindeki bir şeyleri kıpırdattı. Spassky ile rövanş maçı yapacaklardı. Tahta aynıydı ama iki adam da çok değişmişti. Satranç dünyası çıldırdı. Mucize gibi bir şeydi bu. Bobby Fischer yeniden manşetlerdeydi. Ama bir sorun vardı. Maçın oynanacağı yer Yugoslavya olarak belirlenmişti. Ve Yugoslavya o günlerde iç savaşın ortasında Birleşmiş Milletler ambargosu altındaydı. Amerikan hükümeti Fischer'a resmi bir tebligat gönderdi. Eğer oraya giderse
Yasaları çiğnemiş olacağı yazıyordu evrakta ve işin ucunda 10 yıla kadar hapis cezası ve milyonlarca dolarlık bir para cezası vardı. Bir basın toplantısı düzenledi Bobby ve kameraların karşısında tebligatı okudu ve kağıdın üzerine tükürdü. Ardından Yugoslavya'ya gitti, maçı oynadı ve kazandı. Ödül olarak da birkaç milyon dolar aldı ve bir daha hiçbir zaman Amerika'ya dönemedi. Pasaportu iptal edildi. Hakkında federal bir soruşturma açıldı. Macaristan, Japonya, Filipinler ve en sonunda İzlanda. Bir ülkeden diğerine valizlerle ve büyüyen bir paranoyayla sürüklendi. Amerika, kendisi de Soğuk Savaş'ın en büyük zaferini kazandıran adamı artık istemiyordu. Yıllar önce en büyük zaferini kazandığı İzlanda, yaşamının son yıllarında ona yeniden kucak açtı ve Amerika'ya kafa tutma pahasına da olsa vatandaşlık verdi Bobby'ye. Bobby Fischer'ın mezarı bugün İzlanda'da küçük bir kilisenin bahçesinde duruyor. Üzerinde sadece ismi ve ölüm tarihi yazılı. Dünya şampiyonu yazmıyor. Yaşamı boyunca aldığı övgüler yazmıyor. Sadece bir isim ve tarih. Robert James Fischer ya da herkesin tanıdığı ismiyle Bobby, 2008'de hayatını kaybettiğinde dünya basını bunu küçük bir haber olarak gördü. Birkaç satır yazı ve eski görkemli günlerinden birkaç fotoğraf. Ama satranç dünyasının neyi kaybettiğini biliyordu. Fischer 29 yaşında zirveye ulaştı ve oradan hızla düştü. Karpov'a karşı oynasaydı ne olurdu? Kimse bilmiyor. Hiçbir zaman da bilemeyecek. Fischer, Amerika'nın kendisinden istediği her şeyi yaptı. Sovyetleri yendi, dünyayı büyüledi, şampiyonluğu ülkesine getirdi. Sonra da kullanılmış bir savaş aleti gibi kenara atıldı. Kendi ülkesi tarafından hem de sadece ezeli rakibiyle rövanş maçı yaptığı için soruşturuldu, hapiste tehdit edildi ve hayatını sürgünde geçirdi. Bitmek bilmeyen paranoyası ve bunun getirdiği Amerikan karşıtlığı da bunda etkili oldu elbette. Sisteme karşı savaştıkça kendi içinde yeni bir sistem kurdu. Paranoya hayatının düzeniydi. Her yerde bir düşman vardı. Belki de zihni anlamsızlıkla başa çıkamadığında yeni anlamlar üretti. Karanlıktı düşünceleri ama her şeyin bir anlamı vardı işte. 64 yaşında öldü. Satranç tahtasındaki kare sayısıyla aynı. Son sözleri şuydu: İnsan dokunuşu kadar iyileştirici hiçbir şey yoktur. Hayatı boyunca dokunuştan kaçan bir adam. Kameralardan kaçan, kalabalıklardan kaçan, onlarca yıl annesiyle görüşmeyen, baba sevgisini hiç bilmeyen, arkadaşlarını birer birer yitiren bir adam. En sonunda hastane yatağında yanında sadece ölmüş yakınlarının fotoğrafları varken insan sıcaklığının ne olduğunu hatırladı. Belki de hep biliyordu ve bu yüzden hayat bu kadar acı veriyordu ona. Satranç sıkıcı bir oyundur, bunu biliyoruz. Ama bazen o 64 karede bir insanın tüm hayatı seriliyor. Kazananlar ve kaybedenler var. Krallar ve atlar. En çok da piyonlar. Maç bittiğinde taşlar toplanıyor. Tahta kaldırılıyor. Oyuncuysa geride kalıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bir devlet bir insanı kullanıp kenara attığında o insanın çöküşünden kim sorumludur? Yorumlara yazın. Düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Ve bu tür hikayelere bağımlıysanız kanalda kalın.